Selamünaleyküm değerli dostlarım, sevgili gurbetçi kardeşlerim. Bugün size öyle bir haber getirdim ki gerçekten birçok kişinin başına gelebilir. Benim başıma gelmez demeyin, benim ehliyetim var demeyin çünkü olay tam olarak bu. Bakın değerli dostlarım, sılayolu.com üzerinden paylaşılan bir habere göre yurt dışında yaşayan bir gurbetçi vatandaşımız 20 yıldır Hollanda'da yaşıyor. Hollanda ehliyeti var. Hollanda ehliyetini 20 yıldır kullanıyor. Yani tamamen yasal bir şekilde araç kullanıyor ama Türkiye'de çevirmeye giriyor. Nerede, nasıl tam detaylarını da biraz sonra dile getireceğim ve ne oluyor biliyor musunuz? 7438 TL ceza kesiliyor. Sebep ne? Sistemde eski Türk ehliyetin görünüyor diyorlar. Ehliyetini yenilemen lazım deniliyor ve direkt cezayı yazıyorlar. Şimdi dostlarım, gurbetçi vatandaşımız eskiden yıllar evvelsi Türkiye'de bir ehliyet almış, ehliyeti var ama yurt dışına çıkıyor, yurt dışında yaşıyor Hollanda'da ama Türkiye'de Türk ehliyeti gözüküyor, sıkıntı bu. Şimdi detaylara geliyorum. Burası çok önemli. Bu kişi diyor ki, ben zaten Hollanda ehliyetiyle yıllardır araç kullanıyorum. Hiç sorun yaşamadım ve yaşamaz. Ama Türkiye'de sistem eski Türk ehliyetini aktif görüyor ve oradan işlem yapılıyor. Yani şunu açık söyleyeyim değerli dostlarım, sistemde ne görünüyorsan ona göre işlem yapılıyor. Hollanda'da ehliyet almışın Türk polisini, memurlarını ilgilendirmiyor. Gerçek durum ne? Bakın şimdi işi netleştirelim. Türkiye'de kurallar ne diyor? Yurt dışında alınan ehliyetle Türk vatandaşları 1 yıl araç kullanabiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Doğru. Ama eğer sistemde eski Türk ehliyeti görünüyorsa iş tamamen değişebiliyor. İşte problem tam burada başlıyor. Türkiye'de ehliyet aldıysanız onu uzatmanız lazım. Çok kritik uyarı değerli dostlarım. Burada herkesin kendine şu soruya sorması lazım. Benim Türkiye'de eski ehliyetim görünüyor mu? Sistem beni nasıl görüyor? Türkiye'de zamanında ehliyet aldıysanız muhakkak bunu soruşturun. Çünkü sen Hollanda ehliyetiyle dolaşıyorum sanıyorsun ama sistem diyor ki sen Türk ehliyetine sahipsin ve cezayı yazıyor. Yani resmen ceza yiyorsun ve ödemen lazım. Yoksa sınırdan dışarı çıkamazsın. Olayın detayı. Biraz evvel dile getirdiğim gibi bakın haberin detayına göre olay Antalya-Alanya yolunda gerçekleşiyor. Trafik kontrolünde durduruluyor. Polis sistemden bakıyor. Sisteme giriyor, bakıyor. Eski Türk ehliyeti aktif görünüyor. Yenilemen gerekiyordu deniliyor ve 7438 TL ceza kesiliyor. Dostlarım, tabii ki gurbetçi vatandaşımız buna itiraz ediyor. Benim Hollanda ehliyetim var diyor ama ceza yine yazılıyor. Şimdi burada dersen ödemem, sınırdan dışarı çıkamazsın. Bu kadar basit. Çünkü sisteme işlenecek. Yani ödeyin. Onun için değerli dostlarım, Türkiye'de zamanında ehliyet aldıysanız muhakkak kontrol edin, ettirin E-Devlet'ten. Herhangi bir tanıdıklarınız varsa onlara da bu videoyu gönderirseniz onları da uyandırmış olursunuz. Benim Murat Bozdağ'ın istediği kimse mağdur kalmasın. Şimdi burada açık konuşalım. Bu haber bize şunu gösteriyor. Türkiye'de sadece elindeki belge önemli değil, sistemde ne kayıtlıysa o önemli. Bu yüzden bu olay yarın herkesin başına gelebilir ve benim tanıdığım çok insanlar var, arkadaşlarım var, yakın arkadaşlarım var. Türkiye'de ehliyet aldılar. Şimdi İsviçre'de, Almanya'da, Fransa'da yaşıyorlar. Orada da yeni ehliyet aldılar. Oradan ehliyet aldılar. Yani çift ehliyet sahibi. Hepsi bu konuda dikkat etmesi lazım.
Değerli dostlarım, dünkü videomda da dile getirdim. Sınırlarda parmak izi uygulaması başladı. Bunu gerçekten bakın, bazı vatandaşlarımız diyor ki ya bana ne diyor, ben parmak izini verdim diyor, ama bu konu bizi çok ilgilendiriyor. Neden? Beklemeler olacak. Yani bu konu bu kadar da önemli. Sıla yolunda yeni bir sistem başladı. Özellikle son günlerde gelen bilgilere göre gümrüklerde parmak izi uygulaması arttı. Ve Kapıkule'den haber geldi. Bilhassa Kapıkule'den Bulgaristan'a geçerken, Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi olduğu için parmak izin yoksa sistemde, pasaportunda, kimliğinde senden parmak izi alıyor. Gümrükte parmak izi veriyorsun. Bu ne demek oluyor? Araçta 3-4 kişi var. Parmak izleri yok. Bunlar araçtan inmesi lazım. Teker teker parmak izi vermesi lazım. Araca gene oturması lazım ve devam etmesi lazım. Şimdi kendiniz hesaplayın. Önünüzde 20 tane, 30 tane araç var. Diyelim ki 5 araçtan parmak izi yok. İnmeleri lazım. Yani şimdi desem araç için 5 dakika hesaplayın. 5 dakika yetmez. Bu 3-4 kişi arabadan inecek de gümrük memuru sistemi açacak da teker teker bunlar parmak izi verecek de, yani doğruyu konuşalım değerli dostlarım. 5 dakika yeter mi? Bence yetmez. Teker teker parmak izi verecekler. Olmadı bir daha dene. Hepsi tekrar oturacak, aracın içine oturacak, arabayı çalıştıracak, ileri gidecek. Zaten ileri gitti mi bir nokta daha geliyor, gümrük kontrolü. 5 metre bir daha, 10 metre bir daha git, bir gümrük kontrolü daha, bir daha arkayı aç, bir daha önü aç, bir daha kapıları aç. Ne olmuş olacak? Beklemeler daha da uzayacak. Onun için dikkatli olalım. Bu işlemler zaman alacak. Ve kuyruklar uzamaya başladı ve Sıla yolunda konvoylar oluşmaya başladı. Değerli dostlarım, özellikle yeni pasaport alanlar, sistem kaydı eksik olanlar, daha önce biyometrik veri vermeyenler, bu kişilerde işlem uzuyor, bekleme süresi artıyor. Peki gerçek hayatta ne olacak? Şimdi düşünün, zaten yaz sezonu geliyor. Mayıs'tan sonra iyice yoğunlaşmaya başlayacak, biliyorum. Sıla yolu daha yoğun olacak. Üstüne bir de parmak izi işlemi ne oluyor? 1 saat bekleme 3 saat olacak, 2 saat bekleme 5 saat olacak. 5 saat bekleme olacak 15 saat. Ona göre dikkat edin. Değerli dostlarım, bu yaz yola çıkacak olanlar kesinlikle buna hazırlıklı olsun. Belgelerinizi kontrol edin. Pasaport işlemlerinizi kontrol edin. Sistem kayıtlarınızı mümkünse sorgulatın ve tekrar söylüyorum, tarihleri kontrol edin. Vekaletname, pasaport, kimlik tarihlerini kontrol edin. Arabanın sigorta kağıdını, arabanın ruhsatını lütfen hepsini kontrol edin ve arabanın motorunu çalıştırmadan evvel, yola çıkmadan evvel tekrar kontrol edin. Her şeyi yanıma aldım mı? Neden bunu 1000 kere söylüyorum? Başımıza geldi. Gurbetçilerimizin başına geldi, ehliyetini mutfakta masasının üstünde unuttu. Olur mu? Olur. İnsanlık hali. Olur. Dostlarım, bugün size 2 tane çok önemli konu anlattım. Ehliyet konusu, yabancı ehliyet var diye güvenmeyin. Sistem sizi nasıl görüyorsa ona göre işlem yapılıyor. Gümrük konusu, parmak izi sistemi yayılıyor, bekleme süresi artıyor. Değerli dostlarım, bu video gerçekten herkes için çok önemli. Özellikle Sıla yoluna çıkacaklar için lütfen videoyu paylaşın, tanıdıklarınıza gönderin. Çünkü bir kişinin bile mağdur olmaması bizim için çok önemli. Ben Murat Bozdan, Murat Bozdan'ın İsviçre kanalından hepinize selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, benimle kalın. Murat.